Evet, herkese iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. Sesinizi de açabilir misiniz? Evet, harika. Şimdi geliyor mu sesimiz? Evet, Tamam. gayet Merhaba. iyi bir şekilde geliyor. Merhabalar. Merhaba Merhabalar Umut sevgili Hocam. dostlar. Merhabalar. Kerim Bey, Selim Bey, sizleri çok özlemişiz. Valla biz de öyle Umut Beyciğim. Çok çok özledik. Bu akşam inşallah hasret gidereceğiz. Evet. Gerçekten çok güzel tekrar birlikte olmak. Biz aslında bu buluşmayı bir ay önce planlamıştık ama İzmir depremi dolayısıyla bugüne kısmet oldu. Aslında çok da güzel bir zamana denk geldi. Dün Dünya Gönüllüler Günü'ydü. Biz de böyle bir buluşmayı bu pazar yapmayı planladık, hedefledik. Çok da güzel geçeceğine eminim ama ben böyle başlamadan önce isterseniz kısa bir hani bugün belki ilk defa katılanlar olabilir diye biraz birkaç cümleyle hem Ya'dan hem de Kerim Selim Altınok'tan birkaç şey söyleyip onlara söz vermek istiyorum hocam müsaade ederseniz. Estağfurullah. Ne demek ama şunu söyleyeyim, yine Kerim Bey ve Selim Bey'in yarattığı manyetizmayla çok eski dostlarımız, uzun süredir görmediğimiz dostlarımız, sevgili İlker Bey, Avusturya'dan sevgili Sarven, muhtemelen ortak dostlarımız var. Hepsini çok özledim. Evet. Çok mutluluk verici. Çok özlemişiz herkese. Evet. Pardon Betül'cüm. Buyurun. Selam olsun herkese. Hani belki artık bir araya geliyoruz böyle pazar 15 gündür pazar akşamları böyle bir geleneğimiz oluştu. Hani birçok kişiyle de tanışıyoruz zaten ama GEA 1994 yılından beri yaklaşık 26-27 senedir tüm arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım çalışmaları gerçekleştiren tamamen gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşu. Hem ulusal ve uluslararası Türkiye'de ve dünyada birçok afette hem arama kurtarma çalışmaları hem de insani yardım çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun dışında da çeşitli hem sosyal sorumluluk projeleri hem insani yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ki bunlardan bir tanesi hayat stajı aracılığıyla da Kerim ve Selim dostlarımızla karşılaşma, yollarımız kesişmişti diyelim. Onlar da hani nasıl belki böyle şey yapıyorum hani neresinden ne söylesem çünkü hukukçular aynı zamanda müzisyenler aynı zamanda sporcular aynı zamanda yazarlar aynı zamanda satranç şampiyonlukları var hem öğretiyorlar hem öğretmenler ben şeyi çok bilemedim hani neresinden yapsak ama aynı zamanda e, tüm bunları profesyonel olarak yapıp ama gönüllülükle ilişkili inanılmaz iyi birer örnekler hepimiz için. O yüzden biraz hocam söz mü versek bir şey Kerim? Yani açılışı isterseniz sevgili Kerim ve Selim dostlarımızla yapabiliriz ve daha sonra ilerleyebiliriz. Zaten bu bir dost sohbeti. Evet. Sizler de sevgili dostlarımız buna katıldığınız için, bu akşam eşlik ettiğiniz için mutluluklarımızı iletiyoruz. Buyurun Kerim Beyciğim, Selim Beyciğim. Şimdi efendim bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir konu. Siz gönüllülük deyince hakikaten bizim çok yani gönlümüze dokunan bir şey oldu. Gerçekten birçok şeyle uğraştık ama bunların temelinde genelinde bir gönüllülük yatıyor. Gönüllülük deyince de tabii sürdürülebilir bir gönüllülük olması lazım. Hani gönüllü olun ve gönüllü kalın dediniz siz. O bizim içimizde çok önemli bir yer etti. Şimdi o gönüllü kalmayla ilgili hemen aklıma benim
gönüllü kitap okuyucularımız geliyor. Biz bu akşam arkadaşlarımızı davet ettik. Muhtemelen dinliyor olabilirler. Bizi Hülya Hanım ve Can Bey, eğer buradalarsa onları selamlıyorum. Mesela arkadaşlarımız gönüllü kitap seslendiriyorlar. Şimdi bizim sesli kütüphanelerimize bir arkadaşımız gönüllü olarak gelir, başlar. Bir kitabın okunması çok da kolay değildir. Bir kitabı okur ve yorulur gider mesela. Ama bizim için tabii esas üretim yapan dostlarımız gönüllü kalan, işte hani binlerce sayfa okuyan dostlarımızdır. Artık onlarla biz bir aile oluruz. O bambaşka bir heyecan ve zevktir. Şimdi başta böyle düşününce biz bir kendi hayatımızda geri doğru bir düşündük. Yani biz gönüllülüğü seviyoruz ama acaba ilk nerelerde başladı? Hani çocukken de gönüllülük yapabildik mi falan derken orada son ve lise yıllarımızı hatırladık. Ne yapardık? O zaman bizim derslerimiz bayağı iyiydi. Çalışan bir öğrenciydik ve arkadaşlarımız ihmale kalırsa, mesela kaldıkları zaman yazın bizim eve kamp kurarlardı. Gelirler, o sıcakta bizim arka odada otururduk, böyle toplanırdık. Biz onlara anlatırdık. Bilhassa İngilizce. Evet. Ben onu hatırlıyorum. Daha çok İngilizce dersleri İngilizce de çalıştırdık. olurdu, matematik de olurdu. Daha sonra üniversiteye geçtik. Hukuk fakültesinde de yine vize aralarında, sınav aralarında hep böyle bir şey oldu. Etrafımızda arkadaşlar olurdu. İlla ki son bir sınavdan önce bizden bir şey almak isterlerdi. Yani son bir kontrol. Çok hoş anlardı yani. Oradan aklımızda kaldı. Şeyi de hatırlıyorum Selim. Şimdi biz üniversitede baktık ki kitaplar çok kalın. Kabartma kitaplar da olmadığı için hocayı dinledik. Selim, kabartma bizim yazımız var, böyle çiviyle, sanki iğneyle kuyu kazmak gibi yazılıyor. Onunla not tuttu. İşte eve geldik. Evde onları Selim bana okudu. Ben o zamanlar daktiloyla geçirdim. İşte hafta sonları da babamız bize onları okuyordu. Biz onları çalışarak okulu başarıyorduk. Şunu hatırlıyorum. Bizim o tuttuğumuz notlar, işte biz sınıfta 400 kişi falandık herhalde. Herhalde tahmin ediyorum yaklaşık 398 kişi falan da o notlarla sınıf geçti. Bizim bölüm arkadaşlarımız. Yani o da bizim için çok büyük bir mutluluktu. Onları paylaşmak da çok büyük bir mutluluktu, hatırlıyorum. Yani onlara bir faydalı olmuş olduğumuzu hissettik o zaman. Ama tabii şu var. İnsan kendini, şimdi yol üzerinde giderken kendisini karşılayan yoldaşlar oluyor veya bazı önden giden ve ayak izlerini bırakan insanlar oluyor. Biz onlardan çok faydalandık. Mesela biz master ve doktora yaparken hatırlıyorum, bir hanımefendi, o zamanlar biz herhalde 18-19 veya 20 yaşındayız. 40'lı yaşlarında bir hanımefendi, rahmetli babası deniz hukuku hocasıydı. O bizim doktora tezlerimiz için bütün kaynaklarımızı seslendirdi. Mesela o gönüllü bir insandı. O bize mesela çok büyük bir örnek oldu. Ve dedik ki ya biz borçluyuz. Yani bizim yolumuzun üzerinde bir sürü insan çıktı ve bizim elimizden tuttu. Biz bu borcu ödemeliyiz. Bir şey daha hatırlıyorum bak Selim. Şimdi geldi aklıma. Selim işte kemana başlayacaktı. Ve kabartma nota ihtiyacımız doğmuştu artık. Yani görme yetimiz azalıyordu. Biz kalktık İstinye'de, o zamanlar yine halen de var. Köylü Okulu'na bir ziyarette bulunduk. Evet, hatırladım şimdi. Kadir Hoca vardı. O da rahmetli oldu. Kadir Erel. Bak bugün şurada hatırlıyoruz. Belki 35-40 sene geçti aradan ama bize 2 saat bile değil, belki 1 saatini ayırdı. Kabartma notayı öğretti, gösterdi. Biz de o gün o notlarımızı alıp oradan döndük. Dönüş o dönüş. Bir daha hocayı görmedik biz. Ama biz ondan sonra o notayı öğrendikten sonra Amerika'dan, İngiltere'den oralara mektuplar yazdık. Kitaplar getirttik. Nota, sonatlar, senfoniler, birçok eserler. Onların içerisinden çalışmaya başladık. Sonra bir koro kurduk. Görme Engelliler Derneği'nde Türkiye'nin ilk korosuydu. Belki dünyanın da sayılı korolarından birisiydi. Görme engellilerden oluşan çok sesli koro. Bach söylüyoruz, Brahms söylüyoruz, Adnan Saygun, Nevit Kodallı. İşte o nota sayesinde, o Kadir Hoca'nın bize yaptı. Yani Kadir Hoca'nın o bize vakfettiği o 2 saat, bakın nelere vesile oldu. Evet, gönlünden ayırdığı, verdiği o 2 saat. Biz yani o koroyla Ankara'da 10 defa arka arkaya Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin yarışmalarına katıldık ve her yıl ayrı bir güzel ödüllerle geldik. Belki bundan da daha da sonrası kıymetlisi.
Sonra o korodan yetişen arkadaşlarımız şimdi kimisi bir üniversitede öğretim üyesi oldu. Bir tanesi İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın gençlik korosuna girdi. O da yeni görmeyen bir öğrencimizdi. 10 yıl o koronun şefliğini yaptık. Elimizde beyaz bastonlarla kış demiyoruz, kar demiyoruz, yağmur demiyoruz, bazen yaz oluyor, sıcak demiyoruz. Her hafta bir gün mutlaka oraya ayırmıştık. Müzik deyince şimdi bir müzik arası verelim Tamam. diye düşündüm. Efendim, müzik bizim hayatımızda çok önemli. Belki biraz daha bahsederiz birazdan. Şimdi maskeleri taktığımız bir dönem yaşıyoruz malumunuz. Pandemi dönemi. O yüzden biz bu şarkıyı bu dönemde çok ayrı bir yerle, kalbimize ayrı bir yer vererek söylüyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim Kerim Bey, Selim Bey? Yani bütün katılımcı dostlarımıza küçük bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Şu an zaten çok ciddi bir katılım var ama bu son haftada artık 5.000 kişilik bir kapasitemiz oldu bu toplantılarda. Ben bu faaliyeti dostlarınızın kaçırmamasını öneririm. O yüzden bir an önce davet edin. Katılabilecek arkadaşlarınız varsa bütün katılımcılarımıza söylüyorum. Eşinize, dostunuza mesaj atın. Çünkü Kerim Bey ve Selim Bey'le buluşmalarımız eşsiz tada sahip. O yüzden böyle müzik öncesi bir küçük bir spot koymak isteriz. Evet, çok pardon araya girdim ama. Evet, teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yâridir sinede eski sevgili, eski sevgili, eski günler. Hayata baksana, takmıyor kimseyi, hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yâridir sinede, yaktığın gemilerini, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Yâridir sinede eski sevgili, ne yazsam kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık gitti, anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de, yaktığın gemilerini, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Yaktığın gemileri, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bravo. Teşekkür ederiz. Şimdi biz Bugün aynı zamanda Dünya Türk Kahvesi günüymüş. Dostlarımız bu karantina gününde muhtemelen 2 gün boyunca kitapları okudu, kendilerini düzenledi.
ve bu akşamı bu güzel müziklerle ve sohbetlerle taçlandırma imkanı var belki de. Biz şeyde tanışmıştık. Çok kıymetli bir dostumuz var. Hala da var. Hani rahmetli oldu ama onun mevcudiyeti hala baki. Mustafa Çağan Çağan Bey. vasıtasıyla onu da şu an sevgi saygıyla anıyorum. Bir Tarihe Dokunuş diye bir proje yapmıştık birlikte. Orada da büyük bir gönüllülük sergilemiştiniz. Bütün projenin kürasyonunu siz yaptınız. Yani muhteşem bir küratörlük Tamam. tecrübesi oldu hepimiz açısından. Öneriniz ve tabii ki arkadaşlarınızın çok kıymetli tecrübeleriyle, hatta o projede benim mihmandarım Betül Hanım olmuştu. Tarihi Çok güzel sohbetler de etmiştik ama. Çok. O O derneğin güzel bahçenize Üsküdar'ın ılık, o güzel, tatlı havasında olmak. sükunetli ortamındaydı. Evet, çok güzeldi. Tarihe dokunuşta birçok objenin, tarihi objenin görme engellerin dokunarak algılayacağı şeklinde hazırlanmış olduğu bir projeydi. Bir de seslendirmesi yapılmıştı hatırladığım kadarıyla. Muhteşemdi. Sonra siz onu Köylü Okulları'na da götürdünüz. Biliyorum, çok iyi. Çok iyi. Hala geziyor. Hala geziyor. Harika. Birçok yerde sergilenmeye devam ediyor. Geri bildirimleri de inanılmaz güzel ama işte çok çaba koymak gerekiyor. Çünkü anlaşılabilir ve etkin olması için sizin de desteğiniz ve emeğiniz çok oldu, büyüttü Sağ olun. gerçekten. Sağ olun. Valla gönüllülük olunca her şey çok daha değişiyor. Yani gönüllülüğün bir ayrı sihri var sanki, ben öyle diyorum. Hani insan gönüllü olduğu zaman bir kere şunu düşünüyorum, hiç işsiz kalmıyor. Hatta hiç emekli olmuyor. Yani şimdi aslında insanlar hani emekli olmaktan genelde çekinirler değil mi? Çünkü sonuçta iş demek hem belki bir ekonomik gelir ama hem de ondan belki de daha önemlisi aslında sosyal bir yaşantıdır. Ve işe yaradığını gösteren insanın, faydalı olduğunu, topluma bir şey kattığını gösterir. İnsanlar o yüzden bazen emekli olduktan sonra sıkıntı yaşayabilirler. Eğer gönüllü çalışmalarınız varsa hiçbir zaman işsiz ve emekli duruma gelmiyorsunuz. Gönüllülüğün en uygun yerleri de belki dernekler, sivil toplum örgütleri, çeşitli kuruluşlar, vakıflar. Biz de kendi derneklerimizde başladık aslında bu işe 1990'larda, hatta daha önce 80'li yıllardan dernek üyeliklerimiz oldu. Sonra 90'lı yıllardan itibaren yönetici olarak da görev aldık. Daha çok da yöneticiden ziyade biz hep kültür tarafında, işte 10 yıl bir koro şefliği yaptık. Sonra Engelsiz orkestrayı kurduk. O hala devam ediyor. Yaklaşık 12-13 yaşına geldi. Bunlar insanın kendine tanıdığı güzellikler aslında. Mesela biz tabii pandemi döneminde yapamıyoruz ama ondan öncesinde her hafta sonu bir günümüzü müzik için ayırıyorduk. Yani oraya gidiyoruz, arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz. Gönüllülükle yürüyen şeyler bunlar. Şimdi tabii bir de kitap sevgisi var. Demin hani bahsettiğim gönüllü okuyuculuk ve böyle bize uzun soluklu, uzun sürelerde kitap okuyan dostlarımız var. Mesela bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde Görme Engelliler Teknoloji Merkezi GETEM diye bir merkezimiz var. Yaklaşık şu an içerisinde 35 bin tane sesli ve görmeyenlerin erişebileceği metin kitap formatında kitap var. Şimdi mesela bu önümüzdeki hafta oradaki gönüllülerimize bir yılda 600 sayfadan fazla kitap seslendiren gönüllülerimize bir ödül vereceğiz. Bunların içerisinde bir yılda 5000 sayfa kitap seslendiren gönüllümüz de var. Bu apayrı bir şey. Şimdi bu kitap aşkımız, biraz ondan da söz edelim. Biz ilkokuldayken işte ders kitaplarını annemize okutuyoruz ama ya hikayeler var, romanlar var. Onları merak ediyoruz. Ya onlar ne anlatıyor acaba? Başka ülkelerdeki insanlar neler yaşamışlar, onlar ne hissediyorlar vesaire. Böyle bazen bir hasta numarası yapıyorduk, evde kalıyorduk. O zaman ekstra bir tabii 4-5 saat oluşuyor ya. O zaman da annemize o hikayeleri okutmaya çalışıyorduk. Öykü kitapları, romanlar, küçük Kemalettin Tuğcu vardır. Hatırlarsın bizim. Çok acıklı. Değil mi? Onun böyle biraz ağlatan Ağlardık tabii çok onlarla yani. Ama onlarla başlayınca sonra biz o kitap sevgisi, kitap açlığı da diyeceğim. Çünkü yeterince okuyamamanın, zaman bulamamanın şeyiyle biz Kerim'le mesela 2 tane sesli kitap
kitaplığın gönüllü kurucuları olduk, danışmanları olduk. Bakırköy'de, bizim yaşadığımız ilçede mesela Bakırköy İlçe Halk Kütüphanesi var. Oranın kitaplığını kurmuş olduk. Tabii ki Kaymakam Bey, Bakırköy Kaymakamı o dönem çok destek oldu. Daha sonra Bakırköy'de bir dernekte de yine kendi derneğimizde de kurduk böyle bir sistem. Ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde de ilk defa dijital kitaplığı Türkiye'de oluşturduk. Onlar evlatlarımız gibi artık. Şimdi yani bu işleri yaparken de kendimiz de kitap okumaya devam ettik. Tahmin ediyorum şu an bizim dinlediğimiz, okuduğumuz kitap sayısı herhalde 1200 olmuştu. Yakın zamanda 1000'di bu birkaç yıl evvel. Herhalde 1200'e doğru geldi. Yani şu pandemi döneminde zaten çok kitap okuduk. Yani her ay 3-4 tane. Kitap Kulübü adıyla bir kitap söyleşi grubumuz var. Onun toplantıları da artarak yani devam ediyor. Şimdi aslında yani kitap meselesi beni öyle heyecanlandırıyor ki neyse dur daha anlatacağım çok şey var. Şimdi dün akşam bir hadise oldu. Ben hala o gönüllülük öyle bir devam ediyor ki bakın bizim yaşlarımız üst üste koyunca artık bir asrı Yani yüzü geçtik, bayağı geçtik yani. Ben hala o GETEM'e yeni kitaplar kazandırmak için işte okuyan arkadaşlarımızın kitaplarını takip etmek, düzenlemek, bazen onların altlarına müzik koymak gibi teknik işlere de girdim. Biraz bilgisayara meraklıyız ya. Şimdi dün bana Selim diyor ki ya diyor sen diyor bu yaşa geldin artık biraz bu işleri bırak diyor. Otur rahat rahat kitap dinle diyor. Ya da diyor satranç oyna diyor. Tamam peki. Bak diyor sen diyor bu kitaplarla böyle uğraşırken bu teknik işlere çok fazla kafanı yordun. Senin diyor satranç gücün benden geri kalıyor falan diyor. Azizim bu hafta sonu İstanbul Barosu bir turnuva yaptı. Ben katıldım. Valla Selim'in 2 katı puan yaptım. Ondan sonra da karşısına geçtim. Bak dedim benim bu işler kafamı açıyor aslında. Yani gönüllü yorulsanız da kafanızı açıyor. Bizim hatırlarsanız konuşmuştuk. Bizim de felsefi tekstleri, metinleri okuma günlerimiz oluyor. Bundan sonra sizleri davet edeceğiz. Bir kere konuşmuştuk birkaç sene önce ama ondan sonra zaten ya buluşacağımız zaman ya buluştuktan sonra ya bir deprem oluyor ya bir afet. Ondan sonra bir küçük sekteye uğruyor buluşmamız. Evet. Ama bundan sonraki ilk Platon Devlet kitabını okurken ya da herhangi bir filozofun eserini okurken bir arada olacağız. Çok çok güzel oldu. Tabii çok seviniriz. Platon bizim okuma listemizde yani şu anda onu devlet okumaya niyetlendik zaten. İş. Evet. Şimdi ben biraz da satrançtan bahsetmek istiyorum. Satranç bizim hayatımızda önemli bir yer tutuyor çünkü. 14 yaşında, 13-14 yaşlarında başlamıştık. Büyük babamız bize satrancı öğretti. Yani onun da verdiği bize destek işte bizi ondan sonra bir bambaşka bir dünya açtı önümüzde. Satranç dünyası. Önceleri biz herkesin kullandığı satranç takımlarıyla oynayabiliyorduk. Sonra görme engelimiz ilerleyince baktık bu iş böyle olmayacak ama bırakmak da istemiyoruz. Sürdürmek istiyoruz. Ondan araştırdık ki dünyada bunun şeyi var, bir çözümü var. Kabartmalı böyle üstü kabartmalı yapılmış takımlar var. Onlardan bulamadık tabii. Yurt dışından da alamadık. Türkiye'de, İstanbul'da hatta bizim burada bir marangoz bulup ona tarif ede yaptırttık. İlk takımımız öyle oldu. Sonra tabii turnuvalara katılmaya başladık. Görme engellerde şampiyon olduk. Yurt dışında birçok etkinlikte yer aldık. Sonra buraya geldiğimizde bir gün Körler Okulu'na davet ettiler. Hani Türkiye şampiyonlarıyız da gençlerle oynayalım diye. Bir tane görmeyen küçücük kardeşimiz bizle oynamaya başladı. Fakat taşların isimlerini söyleyemiyor. İşte hareketlerini ben şuraya getirdim, elimi tutuyor, gösteriyor. Şöyle oynadım falan. İşler karışıyor. O zaman dedik ki ya bu iş böyle olmayacak. Biz Ankara'daydı bu toplantı. İstanbul'a döner dönmez dedik bir şey yapacağız. Kabartma bir satranç kitabı hazırlayacağız. Geldik. Ben 2 ayda biter falan sandım. O bayağı sürdü o. Yani 1 seneye yakın belki sürdü. Çünkü özenle seçmemiz gerekiyor. Küçük bir yani çok kabartma yer tutan bir şey olduğu için hani oldukça küçük bir materyal hazırlayacağız. En iyisini yapmak, en iyi şeyleri seçmek için uğraştık. Sonra bu basıldı ve bütün körler okullarına dağıtıldı. Şu anda bizim en büyük mutluluğumuz bu. Oraya hediye ettik bu kitabımızı. 15-16 tane körler okulunda. Bazen turnuvalara gittiğimizde bir çocuk geliyor, dokunuyor. Abi ben sizi tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ben sizin kitabınızdan satranç öğrendim. Bunlar bizi tabii gönüllülük adına da çok mutlu eden şeyler. Evet. Senin ekleyeceğin bir şey var mı Kerim? Var da yine küçük bir müzik arası yapalım mı?
Yani Tamam. biz öyle Çok güzel olur. kaptırıyoruz, diyoruz kendimizi. Ya ben mandolinle bir enstrümantal parça seslendirmek istiyorum. Sen de eşlik edersen Kerim. Tamam. Bilmiyorum, dinleyenlerimiz böyle Çigan müziği severler mi? Balkanlardan bir melodi çalmak istiyoruz şimdi. Dinle abi. Müthiş. Çok teşekkür ederiz. Bravo. Teşekkür ederiz. Bir şey Gerçekten ziyafet oluyor bu akşam. Sağ Ne olun. mutlu bize, çok Bir de aynı zamanda karantina günlerinde evlere kapanmışken kalbin ve ruhun pencerelerini açmak bu sanatla mümkün ve gerçekten insanın sıkıştığı bir şekilde
sarmalanmış hissettiği sorunlar, dertler veya sıkıntılarla kapsanmış olduğu bir zamanda gerçekten ruhun kapılarını açmak gerekir. Bir filozof şöyle diyor ya, eleştirmeye zaman yok, sevmeye ve çalışmaya dönme zamanı. Bana sorarsanız bu akşam sizin yaptığınız gönüllülük tanımı, çünkü bugün dünyayı herkes eleştiriyor. Herkes birbirini eleştiriyor ama şu an eleştirmek yerine örnek olma zamanı. O yüzden bence çok örnek dolu ve paylaşım dolu bir gece oluyor. Bir kez daha müteşekkirim. Sizle birlikte olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum ve dost olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. O şeref bize ait. Sağ olun efendim. Biraz şeyden bahsedeyim Selim. Bak sen bir dakikalık benden abisin. Bu yüzden herhalde daha çok konuşuyorsun. Geldi bu akşam bana ama şu konuyu bana müsaade et. Şimdi pandemi dediniz ya şimdi Umut Üstad. Hakikaten hani bazı şeyler tabii çok çok zor bir dönem ama hani bazen o zamanı işte kullanabilmek bazı şeyleri fırsatı çevirebiliyor. Bizim dışarıda işte sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarımız bir hayli yoğun olduğu için bazen evde bazı şeyler yapmaya çok vakit bulamıyorduk. Mesela benim yıllardır aklımda olan bir şey vardı. Bakıyorum görme engelli arkadaşlarımız çok iyi, müzik kulakları falan iyi ama müzik eğitim kurumlarına girdiklerinde kabartma notayı yani notayı iyi bilmedikleri için, her şeyi pratikten götürdükleri için ciddi şekilde eğitim almalarında sorun oluyordu. Ben oturdum, yıllardır yapmayı düşündüğüm şeyi yaptım ve yaklaşık 3 ayımı ayırdım bu işe. Ve kabartma notayı anlatan, az görenlere de hitap eden, hatta görmeyenlere öğretmenlik yapacak gören öğretmenlere de hitap eden bir kurs hazırladım. Bunu da YouTube'dan paylaştım. Evet. Kerim sözümü kestim ama ben biraz şeyini bileyim, hemen background'unu anlatayım. Yani Kerim böyle kapanıyor odaya. Ortalıkta yok. Böyle haftalarca, aylarca sürdü yani. Bu pandemi döneminin bir bölümü öyle geçti. Belki 2 ay, 3 aylık bölümü. Ondan sonra bunu hazırlamış oldu. Aslında daha önce de 2000'li yıllarda mesela biz bilgisayar kursu verdik. Bir 20 yıl derneklerde, vakıflarda görme engellileri bilgisayar öğretmek için. Çünkü çok önemli bir şey bilgisayar, biliyorsunuz. Artık herkesin olduğu gibi görme engellilerin de dünyayla bağlantısını bilgisayarlar aracılığıyla şu an bilgisayar aracılığıyla ulaşıyoruz ve kendimiz kullanıyoruz bilgisayarı. Bir ekran okuyucu program yardımıyla. Şimdi bunu öğretmeye başladık. 20 yıl sürdü bu çalışma. Baktık ki her sene ancak 20 tane 30 tane kişiye öğretebiliyoruz. Ve bunların hepsi tabii bizim bulunduğumuz, yaşadığımız yerde olan kişiler. Ama Anadolu'nun birçok yerinde, icra köşesinde bilgisayar kullanmak isteyen, o hakkı olan insanlar var görmeye. Ne yapalım dedik. Kerim bir eğitim seti hazırlayalım dedi. Bu işler dedim senin elinden öper. Yani ben çok fazla şey yapmam. Kerim meraklı. Oturduk biraz yardım ediyordum ama ya dedim çok uzun sürecek dedim. Sen devam et dedim. 3 ay 6 ay sürer bu dedim. Selim havlu attı. 3. gün. Yani havlu bilmiyorum ama biraz ama bir ara destek vermiş size yani psikolojik olarak. Verdim yine başta verdim. Bir dakika farklı abilik yaptı yani. Ya şöyle bizim evde zaten bir iş bölümü var. Dış işler bana ait. Kerim kolay kolay telefona çıkmaz mesela. Aradığınız zaman ben onun telefonunda ben açarım çoğu zaman. Mesela Betül Hanım değil mi? Sizle hep ben konuşuyorum. Neden? Evet. Kerim ortalıkta yoktur. Hep ya bir bilgisayar başındadır. İşte o şeyi de 1,5 sene falan sürdü o eğitim seti. İnanılmaz da bir zaman. Kış geçti, yaz geçti. Kerim böyle kan ter içinde çıkıyor odadan. Ama çok şükür belki binlerce kişi, 10 binlerce görme engelli o bilgisayar setinden öğrendi ve biz Anadolu'nun birçok yerinden, köylerden şey aldık. Telefonlar, elektronik postalar. Ya Selim Hocam, Kerim Hocam sağ olun diye. Biz bu şekilde aslında görme engeller camiasında bir bakıyoruz. Hiçbir şey sıfatımız yok bizim. Şu derneğin başkanı değiliz, bu derneğin üyesi belki üye bile olmak istemiyoruz şu dönemde artık çok da. Ama çok hani yerlerde bazen yöneticilik yaptık bir dönem ama şu anda değiliz yani. Ama Selim ve Kerim abisiyiz bütün camianın. Yani şöyle mesela insanlar ya diyor Selim Kerim abinin olduğu yerde kavga çıkmaz diyor. Yani bir de öyle bir şey. Öyle bir sevginin işte belki bizim sanatla olan ilişkimizden falan. Dolayısıyla biz ama bu tabii çerçevede hep gönüllülükle olan şeyler. Yani bakın bir şey daha aklıma geldi şimdi Selim sen bilgisayar deyince bizim bir
genç kardeşimiz vardı. Kısa pantolonuyla gelmişti 13-14 yaşlarındayken. Yani Satranç turnuvasında gördüm. karşılaştık. Evet. Hasan isminde. Hasan Özdemir. Ben de o Hasan'ı dönemde biliyorum. Debate... Hasan'la tanıştık, birlikte olduk biliyorsunuz. Tamam, Evet, tabii evet. doğru. Evet. Beraberdik. Debate programcılığını öğrenmiştim bir miktar. Ve Hasan işte beni gördü falan. Ben bilgisayara meraklıyım. O da çok meraklıymış. Bana sorular soruyor falan. Sonra telefon konuşmaya başladık. Ben Hasan'a telefonla DBS programcılığını öğretiyorum. Böyle bir gün oturduk ve 4 saat falan konuştuk. İşte tuvalet için falan kalkıyoruz ediyoruz. O hafta böyle 3-4 saatlik telefon konuşmaları yaptık. Baktım ertesi hafta Hasan benim 1,5-2 yıldır hani yazamadığım kodları işte 2 satırla falan yazmaya başladı. Kendini geliştirmeye başladı. 2 sene falan geçtiği zaman Hasan abi dedi bombayı patlatıyorum, ne yapıyorsun? Türkçe ekran okuyucu yazdım. Biz de yıllardır uğraşıyoruz. Amerika'ya yazıyoruz. $500.000 istiyorlar bu iş için. Hasan bunu kendisi yazdı. Sonra biz Hasan'ı böyle bir takım sivil toplum örgütlerine tanıştırdık. Umut Hocam, Hasan nerede şu anda biliyor musunuz? Nerede? Şimdi söyleyeceğim. Onu önce rahmetli Mustafa Bey, ortak dostumuz Mustafa Çağan Evet. Microsoft'a aldı. Ve Evet. şimdi aradan yıllar geçti. Hasan geçen seneden beri Microsoft'un genel merkezinde Amerika'da çok üst düzey bir araştırma Ar-Ge uzmanı olarak erişilebilir. Bütün dünyaya şu anda Windows'un erişilebilirliğini Hasan yapıyor. Müthiş. Böyle bir şey oldu. Hasan'ı çok iyi hatırlıyorum. Tarihe dokunuş döneminde o da kürasyona destek vermişti. Sizin liderliğini yaptığınız o küratörlük organizasyonunda sağ olsun. O da dahil olmuştu. Çok sağlam bir ekip vardı ama orada. Duygu vardı. Evet. Evet. Duygu verdi. Bunu da söylemek istiyorum. Yani bazen hani sizin yapacağınız gönüllülük öyle 10 yıl, 20 yıl uzun süreli bir şey de olmayabiliyor. Veya münferit gönüllülük mi diyelim bunu? Hani küçük dokunuşlarla bir kişiye vereceğiniz bir destekle onun yolunu açabiliyorsunuz. Bu da bir gönüllülük çeşidi diye düşünüyorum. Aslında bunlar hep belki de şeyle ilgili. Biz hani şöyle düşünüyorum ben. Bir hayal kuruyoruz. İşte benim şu kabartma notu hayalim. İşte şu bilgisayar eğitimi hayalim. Bazen şunu düşünüyorum. Bizim aslında hayallerimizin ömrü bizim kendi ömrümüzden uzun. Muhtemelen onu geçecek. Muhtemelen geçecek yani. Gerçi biz bir sınır koymadık. Yani sağlığımız yerinde olduğu müddetçe bu gönüllülük kapsamı içerisinde elimizden geleni yaparız dedik. İşte mesela telefonumuz açıktır. Görme engelli arkadaşlarımız yurdun neresinde olursa olsun bizim numaramızı alanlar ararlar. Ama bakın şu da var. Sen şimdi telefon deyince aklıma geldi. Şimdi bizim telefonlar açıktır. Bazen gece 11.30'da arar bir arkadaşımız. Elimizden geldiği kadar cevap veririz. Şimdi bazı arkadaşlar da çok böyle sürekli ararlar. Hani tam diyelim ki sınıfta toplantıdayız. Şimdi arıyor falan. Ya derim ya eyvallah, ne kadar çok aramış falan derim. Ama cevap veririm. Dönerim. Olmadı sesli mesaj atarım. Tekrar konuşuruz falan. Sonra bir zaman geçer. Bakarım o arkadaştan ses gelmez. Ya derim bizim Engin nerede ya? Onu ben aramaya başlarım. Şimdi bununla ilgili de çok hoş bir şey vardır. Doğan Cüceloğlu bir gün anlatmıştı bize. Eşi bir gün vapurda giderken bakıyor. Aslında her gün oradan vapura biniyor gidiyor. İşte oradaki kuşlara simit alıp o simidi ufalayıp dağıtıyor. Bir gün bakıyor. Kuşlar yok. Bir mahzun oluyor. Yıldız Hanım değil mi onun ismi? Evet. Yıldız Hanım bir mahzun oluyor ve oradan böyle hüzünle uzaklaşıyor. Yani aslında siz gönüllü olarak bir şey paylaştığınız zaman aslında sadece vermiyorsunuz, alıyorsunuz da zaten. Burada çok güzel bir söz var bizim yine çok sevdiğimiz. Kişinin kendine yapabileceği en büyük iyilik başkasına iyilik yapmaktır. Biz bunu hayatımızda gördük. Bu camianın Kerim Selim abisi hiçbir sıfatımız olmamasına rağmen sadece Kerim Selim abisi olabilmek bize zaten her şeyden çok kıymetli geliyor. Evet yine epey bir konuştuk. Valla bir şarkı Bu doğal bir liderlik aslında, doğal bir akım. Çünkü bir insanın iç gücü varsa bu bütün her şeyin ötesinde ortaya çıkmak mecburiyetinde. Durdurulamaz bir güç. Onu hiç kimse ve hiçbir şey engelleyemez. Evet. Evet.
size şimdi de çok yakın zamanda kaybettiğimiz değerli müzisyen ve bizim de hocamız, çok saygı duyduğum, yıllarca dershanesinde onun derslerine katıldığımız Timur Selçuk'tan bir şarkı söylemek istiyoruz. Özellikle böyle kızı olanlar belki daha da dikkatle dinleyecekler ama. Timur Selçuk'un da 2 kız evladı var. Evet. Herhalde tabii şiir Ataol Behremanoğlu'nun ama eminim kızlar için yapmış bu besteyi. Sesleniyorum. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil, kızım. Sevginin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım. Sevginin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Sesle ilgili bir sıkıntı var Sesle galiba, ilgili bir değil mi? sıkıntı var galiba şu an. Ses gelmiyor. Mikrofon kısılmış olabilir belki. Çok pardon. Evet. Hala yok ses. Şu anda gelmiyor hala ses. Yani Acaba teknik olarak bağlı gözüküyorsunuz ve açık görünüyor kameranız ama belki bağlantıda temassızlık ya da bilgisayarın mikrofon varsa ya da mikrofonun sesinde bir şu an e, programdan sesiniz açık gözüküyor ama gelmiyor bize. şu an sesle ilgili bir şey var. Böyle ses sanki yavaş yavaş gitti, değil mi? Evet. Yani sanki mikrofon kapandı gibi oldu. Şu an hala ses yok gibi. Geliyor mu sesimiz? Ha, Şu an geliyor. Tamam. Tamam. Harika. Bir başka ses kartına geçmiş olduk. Belki tını değişebilir Belki biraz. tını değişmiş olabilir. Yo, çok güzel. Şu Tamam. an Tamam. Acaba nereden itibaren o şarkıyı çalmaya başladığımızda var mıydı ses? sevginin eseridir insan. Burada. Wow. Üstad valla Üstad valla. sizden de isteriz o zaman şarkı. O zaman bu küçük bir parça. Bunu bir daha alalım mı? Biz çok seviyoruz bu parçayı. Çok güzel bir şarkı. Evet. Sevginin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, sevginin önünde eğil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, sevginin önünde eğil kızım. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım. çok güzel.
Çok teşekkürler. Timur Selçuk'un birçok şarkısı kalbimize çok dokunmuştur. Çok ilham vermiştir. Teşekkür ederiz. Kendisini de rahmetle anıyoruz. Bir kere Evet. daha teşekkürler, böyle bir akşamda hatırlattığınız, bir kere de alma fırsatı da oldu. Biz de biraz sizin sesinizi aldık. Ben de Evet, şimdi ben özellikle bir kez konuşmuştuk, bana çok ilham vermişti Kerim Bey, Selim Bey. Özellikle imajinasyon dünyası, hayal gücü. Çünkü hayal kurmak ve bu hayalleri canlı tutmak aslında herhalde gönüllülüğün temelini oluşturuyor. Nasıl hayal kurulur aslında, bunu ya da nasıl geliştiriyorsunuz? Hayaller ve fantaziler arasındaki fark. Bunları biraz konuşmuştuk sizlerle. Bana çok ilham vermişti. Hayaller nasıl kurulur, nasıl hayata geçirilir? Biraz konuşalım bunun üzerine. Evet, tabii. Hayal bizim için aslında bir imajinasyon ötesinde bir beyin faaliyeti gibi. Örneğin satrancı da biz hayal ederek oynuyoruz. Yani tahtayı görmüyoruz belki ama ellerimizle dokunuyoruz ama sonuçta görsel bir e, şey değil o, yani imaj değil. Beynimizde oluşan görsel bir şey değil. Ellerimizin aracılığıyla ve zaten düşündüğünüzde biz mesela körleme turnuvalara da katılıyoruz. En az senede 2 defa uluslararası bir turnuva var. Çok seviyoruz onu. Hiç tahta olmadan böyle uzanıyorsunuz, yatıyorsunuz bir yere. Hatta Sarven Bey aramızdaysa onun da düzenlediği çok güzel turnuvalar oluyordu, körlemeler. Ustalarla beraber bizleri buluşturdu. Yani aslında orada da bir hayal kurma var. Zihinde oluşturma var. Her şey zihinde bitiyor diye düşünüyorum ben. Aslında hani gönüllülüğe ve hayal kurmaya e, ve hani belki de dedik yani ömürden daha uzun hayaller kurabilmeye ne katkıda bulunur diye düşündüğümüzde biz genellikle hani aslında ailemize kadar geri giden bir yol buluyoruz geçmişe doğru baktığımızda. Şimdi hatırlıyorum, tabii bugün ikisi de artık aramızda değil ya da demin sizin söylediğiniz gibi aslında aramızda. Bizim annemiz, babamız, onlar bize iklim olarak çok huzurlu bir ortam sağladılar. E, Hani şimdi belki hayat içerisinde e, işte toplumda genel duruma göre baktığınızda farklı iki evlat sahibi olmak bazen baktığınızda bir zorluk olarak düşünülebilir. Ama onlar bizi hep bir hediye gibi gördüler. öyle Yani gördüler. ve bunu bize hissettirdiler. Ümitsizliğe kapılmadılar. O iklimde biz daha kolay yol bulduk, belki yeşerdik. Şimdi biraz da o yüzden o şeyi hissediyoruz, borçlu hissediyoruz kendimizi. Yani biz hayattan biraz şanslı başlayıp iyi bir ortamda, hani şunu söyleyeyim, çok böyle maddi olarak hani çok üst düzey falan bir aile değildik ama her bakımdan manevi desteği ve elinden geldiği kadar, örneğin annemiz ilk oyuncak akordiyonlarımızı yani kendi böyle işte biriktirdiği şeyle ev harçlıklarıyla diyelim, yani ev hanımı çünkü almış. Onu kendine bir şey de alabilirdi onunla. Gidip elbise, kıyafet de alabilirdi değil mi yani? Ama bize 2 tane akordeon aldı. Akordeon çaldık. Sonra bana keman aldı babam. Araştırdı, buldu. Kelime, gitar, yani her şeyi bize destek olarak bizi yönlendirdiler. Hiçbir şey yapamazsın demediler. Bunlar bizim topluma karşı olan borcumuzu artırdı. Şimdi biz, ya bizim arkadaşlarımız da zorluk çekmesin diye hayallerimizi geniş tutmaya çalışıyoruz. Yani ve dediğim gibi bir sınır koymadık. 70 yaşına da gelsek eğer sağlığımız yerinde olursa biz yeni hayal kurmaya devam edeceğiz. Mutlaka her sabah zaten o heyecanla kalkıyoruz yataktan. Her gün bizim için yeni bir ışık, yeni bir heyecan ve o tutkuyla kitap okuyarak başlıyoruz. Gazete okuyarak Hayal Ortağım diye bir proje var mesela, bizim danışmanı olduğumuz. Görme engellilerin cep telefonu üzerinden ücretsiz bir şekilde gazeteleri, köşe yazılarını dinleme, okuma şeyi, bu bizim hayalimizdi. Biz çocukken okuyamadan büyüdük. Ne bileyim, Uğur Mumcu'yu okuyamadık değil mi? Abdi İpekçi'yi biz bilmiyoruz yani. Sadece isimini duyduk. Sonradan belki bazı kitapları okuduk ama derlenmiş kitaplarını okuduk ama tam o böyle civcivli dönemimizde onları biz okuyamadan büyüdük. O bizim için bir ukdedir.
Ya dedik yani yani artık yeni çağda böyle bir şey olmasın. İşte bu Hayal Ortam projesi oradan çıktı. Sonra GSMI ödülleri işte İspanya'da 2 defa dünya birinciliği ödülü aldı. Gönüllü biliyorsunuz Umut Bey siz daha iyi bilirsiniz. Yurt dışında çok bilgimiz var. Yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri birçok yerlerde bir kişi birden fazla sivil toplum örgütüne üye. Ve hatta oralarda işe girerken bu önemli bir soru. Yani ne yaptınız? Gönüllü bir çalışma, volonter bir şey yaptınız mı diyorlar. Hiç unutmam bizim buradan koro öğrencimiz Amerika'ya gittiği zaman Kanada'ya gitmişti. Bizden buradan şey aldı, referans aldı. Gören bir arkadaşımızdı. Bir çok sesli körler korosunda çalıştım ben diye biz ona referans mektubu yazdıydık. Biz Türkiye'de bu böyle değil. Yani ilk başlayacağı yer bu iş gönüllü dernekler diye düşünüyorum. Onun için ben burada bizleri izleyen herkese de kendileri için, evlatları için gönüllü faaliyetler ve teşvik öneriyorum. Şöyle, ben bir projemiz var. O konuda da sizi danışman olarak davet ediyorum. E-Gönüllülük diye bir projeye başlıyoruz. Aslında bu pandeminin başından itibaren egönüllülük.com e-gönüllülük programı zaten halihazırda yapıyor. Mesela şu an katılımcılarımız var. Yüzlerce kişi. Mesela bu yaptığımız programın YouTube'da tutacağız. Mesela buna altyazı yazılmasını mutlulukla isteriz. Aramızdan eğer mesela şu an burada gönüllüler varsa İngilizce bilen bu konuştuklarımızı İngilizceye çevirebilecek. Bunu mesela YouTube'a koyarken altyazıya destek verebilecek dostlarımız varsa mesela onları davet ediyoruz. Hani mealen burada konuştuğumuz konuları. O yüzden grafik olsun, kitap okuma olsun, podcastler, seslendirme olsun. Yaklaşık 20-30 tane e-gönüllülük alanı belirledik. Yani pandemi günlerinde de gönüllülüğü bırakmamaya ihtiyaç var. Şu an sizin bizde bulunmanız büyük bir ilham veriyor. İcra ettiğiniz müzikler kalplerimize şifa veriyor. Pozitif bir etki yaratıyor. Bu da bir gönüllülük. O yüzden dostlarımızı da davet ediyorum. Eğer aramızda varsa lütfen panelistlere mesaj atarlarsa bize katılabilirler. Yani burada bulunan arkadaşlarımız da e-gönüllülük faaliyetlerinde bulunabilirler. Bakın hani demin sözünü ettiğim yine gönüllü okuyucumuz Can Bey yani satranç kitapları seslendiriyor. Aynı zamanda son haftalarda mutlaka duymuşsunuzdur. Queen's Gambit diye bir Netflix'te oynayan bir dizi var. 7 bölümlük satranç dizisi. Mesela onun sesli betimlemesini yapıyor Can Bey. Yani oradaki görsel sahneleri sessiz olan sahneleri olan biteni anlatarak biz de onun montajını yapıp filmin kaydının üstüne ekliyoruz. Biraz daha açayım. Bu normalde Netflix'in bir şeyi fakat Netflix bunları yaptırmıyormuş. Şimdi yaptırmıyor diye işte bir gönüllü çıkıyor hem de satranççı bir gönüllü. Bir satranç filmini betimlediği zaman biz işimizi görmüş oluyoruz. O da bir gönüllü olarak belki binlerce satranççı görmeyene bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayacak diye düşünüyorum. Gönüllülüğün yaptığınız şeye bakın. Hani bunlar okunan kitaplar, seslendirilen kitaplar bunlar hani yüzyıllarca kalacak dijital ortamda olduğu için yani bundan çok bence insanı yaşatan bir şey olamaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş tabii sorular da alacağız. İsterseniz zamanımız azaldı gibi. Böyle yapalım Bilmiyorum isterseniz. saat nasıl aktı? nasıl akmış? O kadar tabii zaman relatif ya. Güzel bir zaman geçirirken zamanın nasıl aktığını anlamıyoruz. Dün de çok GEA Gönülleri Vefa ile ilgili bir çalışma yaptı. Vefa çalışması Üsküdar bölgesinde ve buradaki kaymakamlık ve diğer kuruluşlarla birçok kardeşimizi ziyaret ettik. Dünya Gönüller Günü'nde. Çünkü aslında verilen hediyeler vesaire bir araç ama en önemli hediye bir araya gelmek, buluşmak,
hissetmek birbirimizi, duyumsamak. Bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yalnız değiliz ve ruhsal bağlarımız var birbirimizde. Biz de sürekli sizin o davetlerinizi görüyoruz, takip ediyoruz. Bazılarına katılıyoruz. Arkadaşlarımıza da gönderiyoruz. Felsefe toplantılarınız yani bu dönemde çok yoğunlaştı. Onlardan gerçekten çok istifade edildiğini de düşünüyorum ben. Çok teşekkür Aslında ederim. hep geliyordu, diyorduk ya şimdi Üsküdar'a gidemeyeceğiz bugün. İşte akşamüstü şu var, bu var. Ama şimdi belki bir tek faydası bu online yapmanın bu oldu. Yetişmek derdi yok. Eğer müsaitseniz, evinizdeyseniz o saatte orada olabiliyorsunuz. Işık hızıyla ulaşıyorsunuz. Birçok faaliyette gördük zaten katılımınızı. Biz de dostlarımız katıldığı zaman haberdar oluyoruz. Evet. O zaman nasıl yapalım? Sorulara geçelim mi yoksa Belki bir parçayla arası daha? ne dersiniz? Tamam, öyle yapalım. Tabii. Ondan sonra soruları alırız. Tamam. Bestemizi çalalım o zaman size. Bir ağaç gibi seslendirmek istiyoruz. Sen sevgilidir bilir misin, hiç tattın mı? Bir ağaç gibi, fidan gibi suya doymak. Ne demekse bu onlar için işte öyle. Ne demekse bu onlar için işte öyle. Sen ağlama ne olursun, yeter bana. Sen ağlama bebeğim, sen ağlama, geçer günler. Bitmez denilen geceler, aylar, yıllar. Bitmez denilen geceler, aylar, yıllar. Sen bir gülünce mazide kalan o anılar birden canlanır yüreğimde kor külleri. Birden bir alev olur sarar bedenimi. Alev safsızca bize yaklaşınca, alev insafsızca bize yaklaşınca. Sen sevgilidir bilir misin, hiç tattın mı? Bir ağaç gibi, fidan gibi suya doymak. Ne demekse bu onlar için işte öyle. Ne demekse bu onlar için işte öyle. Ne demekse bu onlar için işte öyle. Yüreğinize sağlık, ruhunuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Su gibi hem ferahlatıcı hem arındırıcı hem saflaştırıcı bir zaman oldu, bir dokunuş oldu. Çok da özlemişiz. Yani biz arada böyle telefonda konuştuk, işte hani arada görüştük ama
Böyle kesintisiz bir sohbet ayrıca bir keyif oldu gerçekten. Bizim için de aynı şekilde. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerle ve dostlarla olmak çok güzel. Bence inşallah hani çok uzun kalmadı diye düşünüyorum. Bir şekilde bu pandemi bitecek ve yeniden bir araya geleceğiz. Evet. Zaten bir aradayız. Gönüllerimiz hep beraber. Yani eğer soru yoksa bir son söz veya varsa yoksa bilmiyorum ama en son bir şey söylemek istiyorum. Öyle veda ederiz, değil mi? Öyle veda ederiz diye düşünüyorum Son birer ama mesaj. şimdi eğer sizin söyleyeceğiniz, soracağınız bir şey varsa Sorular varsa eğer sormak isteyen ya da bir yorum olan birçok dostumuz var. Yüzlerce kişinin evine bu akşam misafir olduk. Yani bu sefer didaktik, böyle anlatımsal bir konu değil ama ruhları buluşturan bir akşam oldu, kalpleri buluşturan bir akşam oldu. Biz 20. yılda sizi davet etmiştik. Bizimle birlikte olmuştunuz. Müthiş bir akşam, gündü o gün. 20. yıl, GEA'nın 20. yıl kutlamasında eşsiz bir zamandı. Aslında bu sene 25. yılı yapacakken 25. yıl kutlamasını pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. O yüzden bu da artık onun adına bir buluşma olmuş olsun sevgili Selim Bey, Kerim Bey. evet. Ben şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bugün konumuz gönüllülüktü. Gönüllülük için hani nasıl insan gönüllü olur, nasıl teşvik olur buna diye düşündüğümüzde biz yine çocukluğumuza gidiyoruz. Yani aynı bahsettiğimiz konu ailemiz, çevremiz, bize destek olan, işte o kitabımızı okuyan, hukukçu olan babası hanımefendi, bize müzik, keman notasını öğreten Kadir Hoca, satranç oynamamızı öğreten büyük babamız. Böyle güzel destekler olunca biz de o gönüllülük ruhuyla devam ettik hayata. Bence bu yeterli bir şey olabilir diye düşünüyorum, ölçü. Yani bir de şey söyleyeyim, kendi sözümü sen söylersin. Yani bize çocukken, gençliğimizde edindirilen zevkler bugün hayatımızı anlamlandıran şeyler oldu. Yani enstrüman çalabilmek, dinlediği bir müzikten, klasik müzikten veya diğer bir müzikten zevk almak, iyi bir kitap okuduğu zaman onun ayırdığına varabilmek, keyfine varabilmek. Bundan sonraki okuyacağı kitapları düşünüp mutlu olmak gibi heyecanlar. Bakın bunlar hiçbir zaman elden gitmeyen hazineler. Yani bunlar parayla da ölçülmüyor, bakın dikkat ederseniz. Maddiyatla, şunla bununla ölçülmüyor. Bizi bunlar mutlu ediyor, çok ayakta tutuyor. Birisine bir şey verebilmek, birine bir bilgisayarla ilgili bir sorunu çözmek. Yani o sıkıntı çekmiş belli. Yani herkesin diğer için yapabileceği bir şey vardır eminim. Evet. Ya o kadar çok böyle hem özlem hem hayranlık hem teşekkür mesajları geliyor ki şimdi biz burada böyle çok pozitif işte gülümseyerek dinliyoruz, sohbet ediyoruz. Ama ben öyle hissediyorum ki ekran karşısındaki herkesle benzer bir ruh hali içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyorum ama bir şeyi özellikle sormak istiyorum. Yani zaten bahsettiniz ama hani bu kadar güzel şeyler yapmak ve gönüllü bir şekilde yapmak için hani gücü nereden buluyorlar diye. Evet. Biraz şey de çok sorular mı sorayım? Gönüllülükle ilgili yani zaten tüm akşam önce çok güzel ifade ettiniz ama böyle belki bir özet bize de çok soruluyor çünkü hani yani nasıl yapıyorsunuz, nasıl şey yapıyorsunuz, nereden çıkıyor, nasıl zaman enerji buluyorsunuz gibi Vallahi, ya da o güç nereden geliyor? evet. Yani aslında işte o hani şöyle belki yani şöyle de soruyu yapalım, alalım, tam uyarlayalım kendimize. Yani çok şükür yani şu içimizdeki şu yaşama sevinci hani her sabah bizi yataktan erken saatlerde fırlatan, uyandıran, ayaklandıran, bazen uyutmayan yaşama sevinci, O tutku diyelim. o tutku veya iştah diyelim. Nereden gelmiş? Evet işte biz onu yani dediğim gibi biraz çünkü her Güzel şeyin soru bu, çocukluğu, güzel bir soru. çocukluğun çok güzel bir soru bu. Çok teşekkürler. Her şeyin temeli çocuklukta atılıyor ya öyle düşünüyoruz. O iklim şu anda bizi dinleyen
dostlarımızın eminim evlat sahibi olanlar vardır. Bu iki şeyi tekrar altını çiziyoruz. Onlara yaşatacakları iklim ve edindirecekleri zevkler. Ve çevre, yani edinecekleri çevre. İşte o da çevre de zaten o etkinliklerle aldıkları işte spor yapacaklar, mesela spor çevreleri oluyor. Biz satranç sebebiyle Türkiye'de belki bütün vilayetleri gezdik. Yurt dışında dediğim gibi yaklaşık belki 10 tane ülkeye gittik. Hala işte bu online turnuvalarda oynadığımız arkadaşlarla beraber binleri buldu tanıştığımız arkadaş sayısı. Yani önceki hafta olimpiyatlarda oynadık mesela. evet, 400 kişi oynadık. Ne mutluluk bu yaşta. Bizim için bir heyecandı. İşte bugün bir de zamanı iyi kontrol etmek gerekiyor. Boş zaman diye bir şey yok bizim için. Yani erken kalkıyoruz gerçekten. Bugün mesela ben 4.30'da uyandım. Yani normalde 5'tir bizim saatimiz. Biraz daha erken uyandım. Ama işte hemen bir şeyler okuyarak, müzik dinleyerek başladım. İşte bir televizyon şeyimiz vardı, radyo programımız vardı. Hepsi bizi bir yerden de motive ediyor. Belki yorgunluğu da oluyor ama bunlar tatlı yorgunluklar. Dolayısıyla eğer o yorgunluğu tatlı olarak görecek noktaya gelirse insan, yani yaptığı iş gibi gelmiyor. Her zaman keyifle yapıyor. Hani böyle laf vardır ya, işinizi severseniz hep tatilde olursunuz gibi bir şey, Evet. ona benzetebiliriz yani. Bu arada Umut Hocam, çok fazla kişi de gönüllülük için Evet. gönüllü olmuş. Öyle diyelim. Bu en azından bu konuşmayı tercüme etmek isteyen 5-6 arkadaşımız var. Merve var, Murat var, Zeynep var. Tanışmadık ama mutlaka bir araya geleceğiz. Zoom'dan da olsa. Hepsine çok selam olsun. Evet. Birçok dostlarımız, sizi tanıyan, önceden bir araya geldiğimiz, onlar da bu akşam bizlerle birlikteler. Herkes selamlarını, sevgilerini iletiyor sizlere. Çok sağ olsunlar. Bizleri dinledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizi motive ettiler. Çok teşekkür ederiz. O zaman ben Umut Hocam, çok sevdiğim bir söz var. Onunla veda etmek isterim. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Bütün Buyurunuz. dinleyenlerimize. Eğer kalbiniz şarkı söylerse hiç merak etmeyin, hayat sizi bir gün mutlaka dansa kaldıracaktır. Hepinize sevgiler sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Müthişsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kerim Bey, Selim Bey. Her şey düzenli, biraz daha yoluna girdiğinde, pandemi dönemi biraz daha geçtiğinde sizi GEA Merkez'de ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Ve bir arada huşu içinde hem müzik yapacağız, hem sohbet edeceğiz, hem de kalplerimizi buluşturacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi üzere. İyi Sevgiler. akşamlar herkese. İyi akşamlar. Şafik pas başla sesi kapat. Çobandan sesi acı. Sesi kapat. Çobandan sesi acı.